Selam arkadaşlar. Geçen gün Kesibin YouTube kanalına yüklediğimiz belli lastikli yan cepli bir pantolonumuz vardı. Onun dikimini gerçekleştireceğim. Yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Sizin yolladığınız mesajlarla neler istediğinizi burada anlatacağım arkadaşlar, zorlandığınız yerleri. Hemen başlıyorum. Ben yaptığım şeyi göstereyim arkadaşlar. Önce cep torbamızı kaldırdık. Cebimizin çıtımızın ortasına 2-3 santimlik bir boyuna tela yapıştırıyoruz arkadaşlar. Esneme yapmasın diye tersinden. Ondan sonra cep torbamızı kendinden kestik, ince olduğu için arkadaşlar şöyle göstereyim. Torbamızın eni 16 santim, boyu 26 santim arkadaşlar. Cep torbasını açıyorum ve bacağın birini alıp arkadaşlar önce aynı şekilde cebi de çıtını atıyorum. 1 santim bir çıt atıyorum arkadaşlar. Ondan sonra hemen cep dikişine atıyorum. Şöyle anlatayım. Tersi tersine gelecek arkadaşlar. Yüzümüz ve yüzümüz. Yani ters terse bakıyor. Çıttan çıta bir dikiş çekiyorum arkadaşlar, bir baskadan. Bu önden fermuarsız, komple lastikli, cepli ama önde fermuar görüntüsü olacak bir pantolonumuz arkadaşlar. Tam çıtın karşısında dikişimi bitiriyorum. Ondan sonra cebimi açıp arkadaşlar içini dikiyorum. Cep yapımında sıralama çok önemli. Ona uyuyoruz arkadaşlar. İlk önce cebimizi üstten tutturuyorum. Üstten tutturduktan sonra arkadaşlar alt çıtımızın 1 santim altından gene 1 santim kadar bir çıt atıyorum ve cep torbasını çeviriyorum. Bakın, çevirmeyi çok hızlı yaptığım söylendi bir iki pantolonda, gene göstereyim. Normal pantolonun düzü arkadaşlar, açıyorum, tersinden çıtları üst üste getiriyorum ve çıta sıfır arkadaşlar. Çıtın hepsini alıyorum. Sonra hiçbir pay bırakmıyorum, yarım santim kadar. Kesiyorum arkadaşlar. Kestikten sonra cebin altını tam o 1 santimlik çıttan bir tutturma yapıyorum. Ve enini de tutturuyorum. Ve cebin üst dikişini temiz bir şekilde vuruyorum arkadaşlar. Cebimizin bir tanesi bitti. Düzüne gidiyorum ve fazlasını atıyorum. Çünkü önünü düşük yapmıştık arkadaşlar. 1,5 santim önünü düşürüyoruz. Şimdi hemen karşı tarafı yapıyorum.
Çıtlar bize kumaşın tersini, yüzünü gösteriyor arkadaşlar. Cep yaptığımız bölgeye tela yapıştırdığımız için cebimizde herhangi bir esneme falan olmuyor arkadaşlar. Buraya da 1 santimden dikişimi attım. Aynı şekilde gene içini kapattım. Cebin üstünü tutturdum arkadaşlar. Yine aynı şekilde şimdi çıt atacağım ve cep torbamı çevireceğim. Çıtımı attım. Yarım santimden kesiyorum ve cep torbamı çeviriyorum. Aynı şekilde düz bir tutturma ve eline bir tutturma yapıyorum arkadaşlar. Sonra cebin temizlik işine vuruyorum. Yine aynı şekilde üstü kapatıyorum arkadaşlar, düz bir şekilde. Şimdi ilk yapacağımız şey arkadaşlar, cepler bittikten sonra pantolonumuzun önünü çatacağız. Fermuar varmış gibi. Hemen göstereyim. Ön oyuntumuzdan arkadaşlar, ön oyuntumuzdan 2 santim yukarıdan başlayarak 2 santim yukarıdan başlayarak bir dikiş payıyla ön oyuntumu vuruyorum. Fermuar taktığımız yere kadar geliyorum arkadaşlar. Tutturmamı yapıyorum. Süs bir patlet çalışması yapacağım. Düz çıkıyorum. Düz çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi oğurluk çektikten sonra bunun önüne bir patlet çalışması yapacağım arkadaşlar. Öncelikle yanları bir çatayım. Çünkü oğurluğa kalktığım zaman beraber kalkayım. Önce yanları birleştiriyoruz arkadaşlar. Ama birleştirmede dikkat edeceğimiz ön bacak üstte olacak, arka bacak altta olacak. Ve aşağıdan bir dikiş payı dediğimiz 1 santimle vuruyoruz.
1 santimden vuruyoruz arkadaşlar. Şimdi cep tutturma anında şu boyuna tutturduğum dikişin ne işe yaradığını göstereceğim size. O dikişin 1-2 milim önünden geçiyorum ve cep tutturmamı yapıyorum. Vuruyorum arkadaşlar. 1 santim kadar arka bacağımız arttı. Şöyle gösteriyorum. 0 çalışıyoruz. Şimdi diğer arka bacağı vururken arkadaşlar dikkat edeceğimiz tek şey 1 santim arttığı için buradan da aynı şekilde 1 santim arttırarak bir çalışma yapıyoruz. Gene geliyorum, burada tutturmamı yapıyorum. Evet. Yanı birleştirdik arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bacak arasına geldim. Gene ön bacak üstte arkadaşlar. Arka bacak altta. Alttan başlıyorum birleştirmeye. Gene 1 santim dikiş payım. Dikkat ederseniz kesimde 2'şer santim dikiş payı veriyoruz. Hem sağa hem sola. Pantolon 4 bacaktan oluştuğu için 1'er santim dikiş payı düşüyor arkadaşlar. 1'er santimden vuruyorum. Bir buçuk santim arkaya düştüğümüz zaman bakın eşit geliyor arkadaşlar. O yüzden düşüyoruz. Ve ön oyuntuyu vururken o bıraktığım 2 santimin ne işe yaradığını burada görüyorsunuz. Bacaklarını çattığım zaman çok rahat bir şekilde çatıyorum. Evet. Bacağım bittiği gibi aynı şekilde bacak arasından başlıyorum arkadaşlar aşağıya doğru. Arkadaşlar. Şimdi bir arkasını çatacağım ama öncelikle ben bir oğurluk çekeyim. 2 dakika arkadaşlar, sizi bekleteceğim. Hemen çekiyorum.
Evet arkadaşlar, overlock'a kalkmamak için arkasını da birleştirdim overlock'la. Hemen onu göstereyim. Ön bıraktığımız 2 santimden sonra aynı şekilde o 2 santimden başlıyorum arkadaşlar. Arka dikişini vuruyorum. Bir dikiş payıyla. Vurdum. Şimdi ön fermuar görüntüsü vereceğim pantolona. Üç santimden bir patlet dikişi çekiyorum. Evet. Pantolona şöyle fermuar görüntüsü verdim arkadaşlar. Patlet. Hemen fazlalığı atıyorum. Şimdi kemer takımına geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arka yüksekliğimiz de var burada. Pantolonu basene göre çalıştığımız için lastikli olacağı için arkadaşlar. Bakıyorum 57 santim. Basen ölçümüz var. Kemerimiz normalde 45 santim. Kemeri hazırlayacağımız parça da aynı olacak arkadaşlar. 56 santim. Hemen parçamızı iki taraftan bir dikiş payıyla kapatıyorum arkadaşlar. Buradan da bir dikiş payıyla kapatıyorum. Silindir haline getirdim arkadaşlar. Kemerim 45 dediğim gibi. Kestiğim lastiği bir ölçeyim ben size arkadaşlar. Yani 45-90 santim. Benim kestiğim 36-72 santim arkadaşlar. Lastik. Ona göre tam ayarlandı. Hemen ilk önce lastiği sağlam bir şekilde tutturuyorum. Lastiği tutturduktan sonra direkt daire içine alıyorum arkadaşlar. Dikişlere denk getiriyorum. Ve baskıyı lastiğin dibine dayıyorum. Lastik içeride hareket edecek arkadaşlar ilk etapta. Lastiğimi takıyorum. Dediğim gibi lastik içeride hareket edecek. İlk etapta edecek, sonra tutturacağız. Dikişler dikişe denk geliyor. Lastik hareket ettiği için arkasını çekiyorum arkadaşlar. Rahat çalışmam bakımından. Lastiğimi vurdum arkadaşlar. Şimdi vurduğum dikişten arkadaşlar 1 santim pay bırakarak dikişin aşağısından kesiyorum. Bir santim pay bırakarak kesiyorum arkadaşlar. Şu an hala lastik içinde hareket ediyor. Evet. 1 santim vurduktan sonra lastiği çekiştiriyorum. Lastik kendine ayarlıyor arkadaşlar. Sonra geliyorum lastiğin ortasından tutturmamı yapıyorum. Lastiği oynatmadan çekiyorum. Aynı şekilde.
Lastik tam ortalı arkadaşlar. Evet. Lastik tam ortalı bir şekilde dikişimi çektim. Şimdi dikkat edeceğim şey arkadaşlar, lastiğin iki tarafında dikiş var. Yan dikişe verip lastiği takmak arkadaşlar. 1 santim verdiğim için direkt o çektiğim 1 santimin üstünden dikiş çekiyorum. Yan dikişe getiriyorum arkadaşlar. Ona göre çektiriyorum. Bir santim payla takıyorum. Net ayarladığımız için arkadaşlar tam net bir şekilde oturuyor. Sadece içine bir oğurluk çekeceğiz arkadaşlar, temizleyeceğiz. Hemen alt boy ölçüsüne bakıyorum. 4 santim pay bırakmışım. ...4 santim arkadaşlar, 1 santim içeri alıp 3 santim kalın bir makina vuruyor. Bir santim içeri katlıyorum. 3 santim dışarı katlıyorum. Alt makinama vuruyorum arkadaşlar. Aynı şekilde öbür bacağımı da alıyorum. Bacak arasına bakıp bir santim içeri katlıyorum. 3 santim dışa katlıyorum. Evet arkadaşlar, pantolonu çeviriyorum. Dediğim gibi sadece kemerine bir oğurlukla temizleyeceğim. Başka bir şey kalmadı. Hemen şöyle göstereyim. Fermuar görüntüsü, üstü komple lastikli, yan cepli. Güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Ütülendiği zaman tiril tiril bir pantolon olacak. Boru paça, basenden sonra düz inen bir pantolonumuz olacak arkadaşlar. Bugünkü çekimde bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.